Arkadaşlar, bugünkü konumuz kameralar. Umarım güzel bir şekilde açıklarım. Haydi bakalım. Hocam, mucize arıyoruz. Bir video sunmaya çalışacağım. Umarım anlaşılır olur. Birinci kamera çeşit, toplam 4 kamera işleyeceğim. DLRS kameralar, aynasız kameralar, akıllı cep telefon kameraları ve aksiyon kameraları. Konuş artık. DSLR kameralar. İçinde ayna olan klasik profesyonel kameralardır. Ayna sayesinde gördüğünüzü yansıtır. Sadece lensleri değişir. Diğer aynasız kameralar yeni çıkan teknolojiyle birlikte popülerleşen bir kamera ve videolarda çok popülerleşen bir kamera çeşididir. Yok ya. Akıllı cep telefonu hepimizin cebinde olan bir telefon çeşididir. Ne pantolon alabiliyorum, ne tişört alabiliyorum. Yazılımlar sayesinde üst modlara çıkıyor. Portre modları, gece modları, işte sinematik modlar sayesinde çok farklı evvellere geliyorlar. Sonra aksiyon kameralar küçük darbelere de karşı dayanıklı, suya dayanıklı, sarsıntıya dayanıklı. Mükemmel bir cihaz diyebiliriz. Aksiyon kameraları. Hepsi farklı görüntüde işlevleri aslında birebir aynıdır. Dijital karşısındaki nesli dijital görüntüye dönüştürmektir hepsinin niyeti. Arkadaşlar. Anam çok korktum bir anda, acayip korktum. Şimdiki konu ise ışığın görüntü oluşturmasından bahsetmeye çalışacağım. Bugün size elimden geldiğince ve umarım anlaşılır bir şekilde olur. Birinci toplam 6 adımına geçeceğim. Birinci adım objektif. Işığı alır ve odaklar. İkinci adım diyafram. Işığın miktarını ayarlıyor. Üçüncü adım örtücü. Lenslerin içinde bulunan hızlı açılıp kapanan örtücü dediğimiz kısım bulunur. Bu da ışığın süresini ayarlıyor. Dördüncü adım sensördeki milyonlarca piksel. Üzerlerine düşen ışığı ve parlaklığı tek renk bir Arabayı süren adamın ananı satayım, ne oldu? Tek renk gibi ölçüyor. Beşinci adım işlemci. Bu veriyi birleştiriyor, renkleri tahmin ediyor ve fotoğrafı işliyor. Altıncı adım RAM dosyası olarak hafıza kartlarına kaydediyor bu görüntüleri. Şimdiki konu ise CMOS sensörün çalışma mantığını anlatacağım hızlıca. Ay adamsın Quaresma. Işık toplamak. Birinci adım ışık sensör üzerindeki milyonlarca piksele yani fotodiyeti düşer. İkinci adım yüke çevirme. Her piksel aldığı ışık miktarını fotonlara elektrik yüküne ve elektronlara dönüştürür. Üçüncü adım yani kilit nokta dediğimiz kısım. Her pikselin kendi amplifaktörü yani yükselticisi vardır. Biriktirdiği yükü doğrudan kendi konumundan bir voltaj sinyaline çeviriyor. Yani voltaja çeviriyor. Dördüncü adım görüntü işlemcisi bu pikselleri tek tek adresleyerek bir Excel tablosunun hücresi gibi voltaj değerini okur ve dijital görüntü oluşturuyor. CMOS sensörleri şudur. Her pikselin ışığı bağımsız olarak eşlediği bir sistemdir. Yani özetle her piksel ışığı algılar, onu anında elektrik sinyaline dönüştürür. Bu da hızlı okuma ve düşük güç Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana. tüketimi sağlar diyebiliriz biz buna. Arkadaşlar bugünkü konumuz ise dijital görüntü nasıl oluşur? Size hızlı ve net bir şekilde bunu açıklamaya çalışacağım. Birinci adım ışığın nesneden yansıması. Telefon kamerasını herhangi bir mevkiye veya herhangi bir nesneye yansıttığımızda orada yansıyan ışık telefonumuzun kamerasına girer. İkinci adım ışığın bükülmesi. Lens bu dağınık ışığı toplar, büker, arkasındaki dijital sensörün üzerinde net bir şekilde odaklar. Tıpkı bunu biz projeksiyon gibi düşünebiliriz. Üçüncü adım CMOS sensörleri. CMOS sensörü milyonlarca pikselden oluşan bir tuvaldir. Lensin odakladığı bu ışık görüntüsü alır, onu elektrik sinyallerine çevirir. Son işlemci dediğimiz bir kısım vardır. İşlemci bu ham elektrik sinyali kameranın beynine gider. İşlemci bu veriyi alır, renkleri düzenler, parlaklığı ayarlar, sinyalleri ayarlar ve görüntüyü geliştirir ve kaydeder. Arkadaşlar şimdi size megapiksellerle alakalı küçük kısa bir son video hazırlamak istedim. Bunu en sona koymak amaçlı. Megapikselin yaptığı iş dijital fotoğraflarımız için daha fazla hamur yani veri vermektir. Bu fazla hamur sayesinde iki temel şey yapabiliriz. Birincisi
Daha fazla ayrıntıyı görmek, fotoğrafları büyüttüğümüzde net kalır veya küçülttüğümüzde net kalır fotoğraflarımız. İkinci adım, görüntüyü daha serbestçe kesmek veya büyük boyuta basmaktır. Yani elimizde işleyecek daha fazla malzeme olur. Kestiğimizde veya büyüttüğümüzde herhangi bir şekilde farkındaysa fotoğrafta oynama olmaz. Ve o da bunun sayesindedir. Bitti mi dayı? Bitti ya. Mutlu musun şimdi? Sağ ol ya. Sağ ol.